Evet, merhaba, hoş geldiniz. Gelebildiniz mi? Bakayım ben geç kaldım, onu biliyorum. Uzun zamandır burada hiçbir canlı yayın yapmamıştım. İlk benim bu işlere başladığım yer aslında burası. Eee, Baba evinden başlamıştım. Bu köşeydi. Yani gardıropla kütüphane arasında bir yere sıkışıp, masal okumalara, mitoloji okumalarına başlamıştım, ve ilerledi. Ama şöyle de söyleyeyim, hiçbir zaman, da yani buradaki izlenmeleri hiç, tutturamadım. Ha, bir kere oldu, bir ya da 2 defa diğer tarafta oldu ama burada bu dekorasyonda, belki de buradaki samimiyetten falan dolayı olabilir. Yani hiçbir zaman burada böyle acayip bir şey olmuştu. Tabii yeni bir şey de yaptığım için bunun da etkisi vardır. Bilmiyorum, tepkilere göre belki yine ara ara buradan yayın yaparım. Yani bu kütüphaneyi seviyorum ya da aynen böyle bir duvarı bu renge boyayacağım. Böyle bir tane kütüphane alacağım, orada da yayın yapacağım. Bilmiyorum, belki kurarım yani. Ama buranın ayrı belki de tılsımı var. Şöyle bir bakacağım mesajlara. Teşekkür ederim. Kedi masalı gelir yakında ya. Evet, anısı var ya buranın. Ben de o bakımdan, şey yapıyorum, ara ara yaparım yani. A! Yavuz buradan yazar mıydı? Çoktandır, hiç yayın nostalji, evet. Yani, diğer tarafta bir sürü imkânlarım falan var. Yani, gecikme sebebim ne biliyor musunuz? Bir tane burada ring light vardı. O ring light'ın, fişini bulamadım. Yani, elektriğe takacak fiş bulamadım. Mikrofonu da bulamadım. Mikrofonu diğer tarafta da nereye kaldırdım bilmiyorum. Zaten şimdi bilgisayardan yayın yapıyorum. Bu bilgisayarın kamerasının kalitesi çok çok iyi. Eee, işte, sonra teşekkür ederim. İşte, ya, şey falan bulamadım, yani, dediğin böyle ışıktı mışıktı, dur onu yapacağım, burayı boşaltacağım falan. Bir nostalji, bu köşeye şey yapmışım, sıkışmış vaziyette, masalları okuyordum. Ay, teşekkür ederim nostalji için kırmızıyla. Ya, bir de bugün zaten evde erken olayım dedim. Diğer tarafta vakit geçirmeyeyim. Dün, üyelik yayınlarıyla ilgili, o kısım, yapmıştım. Yarın, sonuçta bir görevim var. O sebeple buradayım. Belki yine bir şeyler de okurum. Belki, bir kişinin seçtiği mesela, böyle, nasıl Yavuz Bey bana şimdi bir şey yaptı. Bir jest yaptı, kırmızılandırdı burayı. Belki de nerede benim, bir kitabım vardı ya, kadınlarla, tanrıçalarla ilgili. Bir saniye, bulabilirsem. Bir sürü şeyi diğer tarafa götürdüm, ettim. Biraz farklılıklar var. Imm, Kitabı bulabilirsem. Aslında bir Tanrıça Mitleri diye bir kitabım vardı. Diğer tarafta mı kaldı bilmiyorum. Belki okunurdu. Ah, takır tukur sesler geliyor dolaptan. Böyle yandırıp bakıyordum çünkü şöyle, buraya sıkışık. Ojelerimin rengi. Teşekkür ederim. İtaatkârı okuyormuşsun. Ah, Golden Heels not today. Not today. Top mu çıktı ayağımın altına ya? Yani şu an ayakkabı giymedim. Yani bu yayını yapacaktım ya, çok öyle uzun uzadıya ayakkabıydı, kıyafetti, şey yapamadım. Ya uzun süredir, kostümüm olan, siyah tayt, siyah kazak, siyah üstler şeklinde bir kostümle simsiyah karşınıza çıktım. Yani şimdi siyaha öyle alıştım ki siyah dışında "Ay, nasıl renk giyeceğim?" gibisinden oldu. Bir süre daha siyah giyeceğim. Yani benim yasım daha bitmedi açıkçası. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim, sağ ol Yavuz. Yani 40 aslında ne zaman oldu? Çarşamba günü 40 günü doldurdu ama, yani bizde törenler pazar günü olur. Mezarlık başında olur. Mutlaka o pazar günü tüm o haftanın 40'ları okunur. O şekildedir. Ah, miyavsın. Evet, dediğim gibi aslında, bir şeyler okumaktan ziyade bugün daha çok soru cevap yapalım dedim. Şey dedim, yani, şimdi desem ki Türkiye'de kadının yeri geçen, Instagram'da Ekonomist'in bir araştırmasından çalışan kadınlar ve çalışan kadınların hakkı ile ilgili, bir paylaşım yaptım. En aşağıdaymış Türkiye. Ama şu da var. Şimdi şunu hep şey yapıyorum, Emekçi Kadınlar Günü deniyor ya sürekli. Tamam. Çalışan kadın önemli ama çalışmıyorsa, köydeyse, ev hanımıysa, yani bir şekilde, yani şeyde, evde, onların günü değil mi? Hele Türkiye'de düşününce ne kadar eziliyor. Yani bunu sadece böyle daraltmak da istemiyorum. Eskiden ben de Dünya Emekçi Kadınlar Günü, hani gerçek öyle ya, böyle söylerdim ama yani bir yandan da. Ne sordunuz? How long have you been YouTube subscribers and friends? Nasıl yani? 2 seneyi geçti ya. 2 sene ya da 1,5 sene mi? Her kadında tanrıça potansiyeli var mıdır? Soru mu? Bu soru bu muydu? Hı hı. I have golden heels, but today it is not the subject. Aile hikâyem. Bu bana özel ya. Ben bunu ayrı bir şekilde paylaşırsam da paylaşırım. Teşekkür ederim. Evet, bugün natürel hâlimleyim. Şunu söyleyeyim, tanrıçılık falan son dönemde bu işler çok, şey de oldu aslında. Son dönemde çok moda oldu. Böyle şey deniyor hep, İşte, yani kadınların içindeki dişi tanrıça, bunu çıkartmak, buna yönelik şeyler. Bunlar bir yandan yararlı ama bir yandan da şunu her zaman derim, bazı bakımlardan çok da fazla kaptırmamak gerekiyor. Yani, eee nasıl desem, bazen böyle şeyler yapıp bu tür durumlar olup ciddi bir ego durumu oluyor. Bu da sakıncalı. Yani egolar tavan yapınca da, bu çok da doğru olmaz açıkçası. Birazcık şöyle yanaşayım mı? Tiyatrocu ya da balerin. Ben aslında ressamım. Yani şu kıyafetten dolayı simsiyah falan böyle tayt giydiğim için şey gelmiştir. Hani şu hâlim evet biraz böyle balerin, dansçı gibi falan olabilirim ama pek de danstan anlamam açıkçası. Çorap neden giymedim? Her gün çorap giydiğim zaman da ne soruluyor? "Niye çıplak ayaklı değilsin, çorap giydin?" deniyor. Teşekkür ederim. Balerin olsaydım balerinlerin ayakları bu kadar düzgün olmaz. Balerin ayağı böyle bayağı kemikli falan olur. Balerin değilim. Katılamayanlar bilemiyorum. Evet. Tarih öncesi dönemlerde yaşasaydık benim taştan heykelimi yapar ha. Teşekkür ederim ama tarih öncesi dönemde siz hangi teknikle benim heykelimi yapacaktınız? Yani ancak bir böyle yamuk yumuk bir oyma taş da olabilirdi. Herkes yani hele de teknik bilmeden heykel yapmak çok zor olsa gerek.
Evet. Göz kalemimi biraz çekik çeksem şu an neredeyse makyaj yok gibi. Evet, ben de seviyorum. Hele şimdilerde dikkat ederseniz Instagram'da, bir Turkish Delight diye bir, şey çıktı. Nasıl desem, böyle fenomenler, makyaj fenomenleri bolca şey yapıyor, Türkan Şoray makyajı yapıyor. Buna da Turkish Delight falan diyorlar. Böyle bir, şey çıktı. Altlara da kalem çekiliyor, üste de çekiliyor. Buraya ben koyduruyor, pembe yanaklar falan. Böyle bir şey var. Yazdığım bir kitap var. Evet, adı İtaatkâr. Bir erotik roman, erotik femdom roman. Aslında daha yazacağım, yani bir ya da 2 tane daha, şey var aslında kitap. Bir tanesi ciddi bir proje, bir video, daha doğrusu bir film projesiydi. O da var ama, dediğim gibi şu ara, çok da yazmaya konsantre olamadım ama tekrar resme döndüm. Teşekkür ederim. Kadınlar Günü'nü kutluyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Benim mesela bana Sevgililer Günü kutlandı. Anneler Günü kutlandı. Bakın söyleyeyim, benim en önemsediğim bu tür günler içerisinde Kadınlar Günü. Yani o yüzden, Kadınlar Günü'mü kutlayan kişilerin benim karşımda daha fazla yeri olur ama Sevgililer Günü falan kutlanınca pek de ciddiye almam. Bir de kutladığım gün kendi doğum günüm. Saç rengim güzel. Benim bu kendi orijinal saç rengim. Hayatımda hiç saçımı boyatmadım. Saçıma boya değmedi. Biraz beyazlarım hâlâ da pek yok. Türkiye'deki tek femme olabilir, doğru. Yani bunun, şeyini yapıyor kadınlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir oyuncu varmış geçenlerde, işte, şey dendi, tamam güzel bir kadın ama, çok donuk falan değil. Kadınlar hiç hoşlanmıyor. H harfiyle başlayan bir oyuncu. Tamam güzel ama, bazen şunu görüyorum, çok fazlaca seksi olmaya çalışıyorlar ama kendilerinden gelen bir seksapel de çok göremiyorum. Biraz bazen zorlama oluyor ya da çok fazla bir kadın kontrol ederse kendini, "Ben seksi miyim, o muyum, bu muyum?" fazla poz poz, o zaman da olmuyor. Biraz daha bunu sevmekle ilgili, yaşamakla ilgili. Ben bunu seviyorum. Kendi cinselliğimi seviyorum, bu hâli seviyorum. Türkiye'de ise bu tuttuğu için yapılıyor. Bu fark var. Yani herkes yapıyor, erkekler bunu ister, ben de böyle olmalıyım diye, böyle olmuyor. Anaerkil bir gelecek mümkün mü? Açıkçası, bu Amerika, hayallerinde, mesela bakıyorum, çeşitli dizilerde ya da filmlerde hep Amerika'ya bir kadın başkan gösterilir ama hâlâ olamadı. Yani mesela Kamala Harris falan büyük ihtimalle düşünülmüştü. Hillary Clinton düşünülmüştü. Orada daha kadın bir Amerikan başkanı olmayınca, yani başka tarafları çok da düşünmemek gerekiyor açıkçası. Daha buna vakit var. Bir de olması gerekiyor mu? Ben şuna bakıyorum. İlla bir kadın yönetecek diye bir şey yok. Hele şimdi günümüzde kadınlar daha erkeksileşti, erkekler dişileşti. O yüzden benim bence, ne kadar bir kişinin adil olması daha önemli ve de, öyle bir düzen gelmeli ki, bu daha, ımm Tanrı krallığı gibi bir düzen. Yani bir kişinin, bir erkin yönetmesinden ziyade, farklı türde, daha adil bir düzen ama tabii bu da şey olmuyor, yani teokratik bir düzende değil. Demokrasi dersen demokrasiyi bu kadar kişiyle ne kadar uygulanabiliyor? Sözde demokrasi var ama gerçek anlamda bir demokrasi ancak Atina'da falan, eski Atina'da mümkündü bana göre. Daha az kişiyle. Bu kadar kişiyle bu kadar da olmuyor. Çok kaba bir soru ama ayaklarım kibar olduğu ve 37 numara olduğu için belki de bu soruyu cevaplayabilirim. Soruya bak. Today not meow sound. Yes, tomorrow we will have a ceremony. It is about the fourth
40th days 40th day of, my father's death, a kind of ceremony, so I won't make meow sound. Üst insan neye göre, kime göre? Belki de yapay zekâyı yönetecek. Yani, şu anda, Harari'nin yine bir kitabını okuyorum, Nexus. Daha doğrusu dinliyorum. Yani, şeyle ilgili de, düzenlerle ilgili de, sıkıntı var ya da, yani, şey sistemleri, devletler çöküyor. O yüzden şehir devletlere geliyor. Belki daha küçük küçük sistemler daha kendini yönetebilir ama ben yeni kuşağa da açıkçası fazla güvenemiyorum. Yes, maybe next week. Bazı işlerde sadece erkekler. Açıkçası ben bazı işlerde özellikle de insan hayatını tehlikeye atıyorsa, mesela madencilik gibi, ben bu tür işlerde robotların çalışması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, yani artık bir süre sonra diyorlar ki şoförler robot olacak. Yani madem öyle, madenciler robot olsun. O zaman ne olur? Tabii ki büyük bir ekmek kapısı ama bir yandan da insan hayatı. Böyle düşünüyorum. Yani, insan yine toprağın üzerinde daha, yani illaki madencilere de iş bulunur diye düşünüyorum ama yani toprak altı falan hiç insani değil mesela. Evet. Haber spikeri robot. Yani, açıkçası, bir sürü iş var robotların yapabileceği. Haber spikerliği değil, sanatçılık yine başka bir şey. Yani, sanatçı yine sanatçı olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Ben de bugün böyle şey de giymedim ya, bir dakika. Ay, ayaklarım üşüdü sonunda. Ya çorap giyeceğim ya ayakkabı giyeceğim. Olacak bitecek yani. Şunlar da olmadı. Oje falan şey yapardım bilseydim ama yok yani. Bu olmadı altına. Ayaklarımı yere basmayayım diye yani şunu şey yapıyorum. Evet, ne diyorduk? Bunlar oldu mu? Olmadı. Yeni aldım diye buldum hemen ayağıma taktım. Hımm. Robotları çalıştırmak ne kadar etik? Neden etik olmasın? Para vermiyoruz diye mi? Yo, bunlar gerçek parke, evdekiler. Benim, evlerdeki parkeler, şeyde, bildiğin tahta, gerçek parke. Evet, üyelere özel yayınlar oluyor. Patreon'a özel yayınlar da oluyor. Emm Diğer, yani, şöyle söyleyeyim, kıdemli savaşçı ve imparator üyelere yayınlarım da oluyor. İmparator üyelere haftada 2 defa yayın oluyor. Arada videolar oluyor. Patreon oluyor. Yurt dışı için, Patreon'u daha tercih edebilirsiniz. Çünkü yurt dışı için, buradaki ücret biraz pahalıya geliyor insanlara. O yüzden de ben, ne yapıyorum? Patreon'u öneriyorum. Buradaki yayınların kaydını oraya koyuyorum falan. Erkekler köle gibi çalışsın, kadınlar keyif çatsın. Ah, olabilir, evet. İnsan hizmetçi mi, robot açıkçası şöyle bir şey, yeni bilgisayar aldım. Yeni bilgisayar aldığım için robot süpürgeyi biraz daha erteledim. Açıkçası mesela ben robot süpürge almayı düşünüyorum. Bir tane de bir süpürge beğendim ama 60.000 falandı fiyatı. O yüzden biraz erteledim yani şu an almayı. Ama yani, kesinlikle, şey, temizlikte ya da böyle işlere robot tercih ederim.
Hayır, OnlyFans hesabım yok. Hımm. Evet. Sanatçı olmasaydım hangi alan? Ya, yine bununla ilgili bir şey olurdu. Yazar olurdum. Yazarlık da bir sanatçılık açıkçası. Yani, hiç sanatla ilgili bir şey olmasa gazeteci olurdum yani. Öyle bir şey olabilirdi. Ama yine ben yaratıcı meslekler, yani elimde değil. Mesela bugün de resim yaptım. Resim yaptığım için daha rahatlamış durumdayım, daha mutluyum. Yürüyüş yaptım spora gitmesem de. Yani benim için mesela hayatımda hep olmazsa olmazlar spor, yaratım, projeler, bu tür şeyler. Bakayım daha var mı soru? Güzel gidiyor soru cevap. Patreon şöyle bir uygulama. Patreon'da, çeşitli yine üyelik gibi sistemler var. Orada da canlı yayın oluyor, orada da video oluyor. Patreon aslında birine bağış yapıyor olmak demek, desteklemek. Patreon'da açıkçası, dosyalar, dokümanlar, birinin bir yazısı, bir ses kaydı, bu tür şeyler falan da olabiliyor. Yani sevdiğin bir sanatçıyı destekliyorsun aslında. Patreon böyle bir şey. Yüksek Topuklar Partisi başkanı olarak suçluları çalıştırsak. Şöyle söyleyeyim, benim için birini çalıştırmak önemli. Bir iş varsa o iş tüm disipliniyle yapılmak zorunda. Şimdi ben bir suçluya nasıl güveneceğim? Nasıl ona sorumluluk vereceğim de çalıştıracağım? Yani çalışmak ceza mıdır? O zaman şunun gibi bir şey oluyor. Evet, çalışmak ceza. O zaman bunu bunlar yapsın. O zaman, yani, o kadar insan niye yapıyor? Severek işini yapanlar da var. O yüzden ben bunu, hani, şey olarak, çok da desteklemem, kabul etmem. I'm not married, never married and I don't want to marry. Hep burada yayın yapayım, böyle mi, şurada mı ya da yerde oturup yayın yaparım. Böyle sererim bir şeyler. Post aldım falan bir sürü. Evet. Yerde daha mı iyi? Ya, bugün böyle sohbet ediyoruz dedim ya, yani, şey yapmadım. Açıkçası aslında ne düşünüyordum, o kitap yanımda olsaydı. Bir dakika. Buldum ya kitabı. Tamam. Evet, Tanrıça Mitleri. Evet, şimdi şu kitaptan yapmak istediğim. Teşekkür ederim. Ah, ya, burada yine şey aksilikleri. Duruyor. Evet. Yavuz Bey burada mı? Yavuz Bey buradaysa bana bir sayı söylesin. Çünkü o sayıdaki olan tanrıçayı okuyacağım. Kadınlar Günü ya, böyle bir çekiliş yapıyoruz. Ya da eğer Yavuz Bey burada değilse. Evet, bir sayı 7 7 çok küçük be. 7 daha dur, ön söze gelmedik. 7 deme daha. Dur bakayım kaçla kaç arasında sayı diyeceğim. Emm, bakayım girişi geçtik. Oho! Ya, 19'dan itibaren kaça kadar söyleyebilirsin? Emm, 19'dan 210'a kadar sayı söyleyebilirsin. Bakıyorum. 19, 17 de değil daha, biraz daha büyüğü. 117 tamam. Büyü de gel diyorum. 117. Değişen kadın. Bu nasıl bir tanrıça çıkacak bakalım. Evet, bu kısmı okuyacağım. Rica ederim. Yani madem böyle jest yaptınız, sizin tanrıçanız ne çıkacak bakalım Yavuz Bey?
İlk adam ile ilk kadın ve yeni beliren diğer insanlar bu parıltılı dünyaya geldikleri zaman önceki dünyada kendi kendilerini istismar etmelerinden doğmuş olan canavarlar onları izledi. Çok geçmeden de canavarlar ilk adam ile ilk kadın ve diğer 4 kişi dışında herkesi yiyip yutmuşlardı. İlk adam tanrıların onlara yardım edeceğini umuyordu ama ilk kadın bundan kuşkulu olduğunu, çünkü tanrıların neyin hoşnut ya da hoşnutsuz ettiğini henüz bilmediklerini söyledi. Bir sabah ilk adam bugün Gobernador Nob adıyla bilinen dağın tepesini kapkara bir bulutun kapladığını fark etti. Bunu araştırmaya karar verdi ve kendini şarkılarla kuşatarak koruyacağını söyledi. Zirveye ulaşmıştı ki yıldırımlar, gök gürültüleri ve yoğun yağmur ortasında bir bebeğin ağladığını işitti. Kör edici şimşeklere rağmen sesin geldiği yeri saptayınca bir kızı andıran küçük bir firuze parçası bularak dağdan aşağı indirip ilk kadını getirdi ve ona iyi bakmasını söyledi. Dört başı mamur bir törenle firuze figürden bir kız bebek yaratıldı. O değişen kadın olacaktı. Kız büyüyüp ergenlik çağına gelince bebek doğurabilmesi için bir tören düzenlendi. Beyaz boncuklarla süslenip giydirilen kız, güneşin doğduğu yönde 4 kez koştu. Kutsal insanlardan biri olan konuşan Tanrı 12 şarkı söyledi. Bugün de Kina adıyla bilinen bu törenden bir süre sonra değişen kadın gitgide yalnız hissetti ve kendi başına dolaşmaya gitti. Bir çağlayanın yakınında ayakları doğuya dönük olarak düz bir kayaya uzanıp yattı. Güneşin sıcaklığının üzerine geldiğini ve varlığını doldurduğunu hissetti. Zamanı gelince ikiz oğlan doğurdu. Bunlar canavar kıran ve sudan doğmuş çocuk adlarıyla anılacaktı. Oğlanlar büyürken konuşan Tanrı ve rüzgar onları gitgide daha büyük sınavlardan geçirdi. Ta ki dünyanın karşılaştığı en büyük tehdidi, ülkede hala kol gezen canavarlara meydan okuyacak düzeye gelinceye kadar. Oğlanlar bir dizi büyük çarpışmada canavarlarla dövüşerek onları öldürdüler. Sonra 4 kutsal dağa yolculuk yaptılar. Öldürülecek başka canavarlar kalmadığını oralardan görebildiler. Dünyada artık düzen ve uyum hüküm sürüyordu. Babaları Güneş'le birlikte oğlanlar canavarlardan biri olan büyük devin Taylor Dağı'nın yamaçlarından aşağı akan ve bugün bile bazılarının lav zannettikleri şey olarak görülebilen kanının altına canavarların cesetlerini gömdüler. Şöyle. Tamam. 5 gün sonra Güneş değişen kadına uğrayarak kendisiyle birlikte batıya gelmesini istedi. Orada dedi, sana bir yuva kuracağım. Böylelikle günlük işlerimi bitirdikten sonra yanına geleceğim ve birlikte olacağız. Ama değişen kadının Güneşle bir işi olamazdı. Örneğin onun doğuda ya da bir evinin bir ve karısının onun doğuda da bir evinin ve karısının olduğunu biliyordu. Güneş onu ikna etmeye çalıştı. Dişi olmazsa erkek neye yarar? Erkek olmazsa dişi neye yarar? Birbirimizin olmazsak ikimiz neye yararız? Değişen kadın yine de Güneş'in sıcak kucağına gitmemek için direndi. Ama sonuçta belki de yapayalnız olduğunu düşünmeye başlamıştı. Uzun bir sessizliğin ardından güzel bir ev Güneş'in
Doğudaki evi kadar güzel bir ev, ışıltılı suların üstünde yüzen, savaşın ve düzensizliğin olmadığı, aksine her gün güneş uzaktayken uzun saatler boyunca ona eşlik edecek hayvanlarla ve mücevherlerle çevrilmiş bir ev isteyeceğini söyledi. Şaşırıp kalan güneş niçin böyle taleplerde bulunduğunu sorunca değişen kadın şöyle yanıt verdi. Sen göğe aitsin, bense yeryüzüne. Sen sürekli parlaklık saçıyorsun ama ben mevsimlere göre değişmek zorundayım. Sonra ekledi. Unutma, ne kadar farklı olsak da sen ve ben tek bir ruha sahibiz. Ne kadar benzemesek de sen ve ben eşit değere sahibiz. Sen ve ben birbirimize ne kadar benzemesek de her zaman ikimizin arasında dayanışma olmalı. Sen ve ben birbirimize benzemesek bile aramızda uyum olmadıkça evrende de bir uyum olamaz. Böyle bir uyum olacaksa o zaman isteklerim senin için önem taşımalı. O eski zamanlarda işte böyle anlaşmaya varıldı ve değişen kadın en sonunda her akşam güneşin eşliğiyle en uzak sahilin ötesindeki batıda yaşamak üzere gitti. Ama çok geçmemişti ki değişen kadına günler uzun ve yapayalnız gelmeye başladı. Bu yüzden ölümlü bir arkadaş özlemine kapıldı. Göğüsleri, kalçaları, karnı büyüyüp irileşti. Kutsal insanlar gelip onu başı batıya dönük olarak yatırdılar ve bedenini bir güzel ovdular. Göğüslerinden, sırtından ve koltuk altlarından başlanıp cildi sıvazlanarak ovulan değişen kadın, Dineh denilen halkı Navahoları oluşturacak oymaklar yarattı. Dinehler için değişen kadın tüm kadınların ulaşmayı amaçladıkları ülke olma özelliğini korumaktadır. Halkın yaratıcı ilahesi, toprağın ve mevsimlerin tanrıçası, değişen kadın ile güneş iyi geçinmezse hiçbir Navaho'nun güzellikle yürüyemeyeceğini bugün bile hatırlamaktadırlar. Bir Kızılderili tanrıçası imiş değişen kadın, Navahoların tanrıçası. Evet, bunu ne diyor zaten ben başı kısmını okumamışım bu şeyden önceki. Tanrıçanın kudretli bir kocayla yaptığı görüşmelere ilişkin özellikle dokunaklı bir efsane. Navahoların değişen kadın efsanesidir. Tanrıça ilk başta güneş tanrıya direnir ama o güzel bir ev ve temelde eşitlik sözü alınca onun teklifini kabul eder. Evli bir kadın olarak canı sıkılmaya başlayınca kutsal halk ona öyle bir masaj yapar ki Navahoları doğurmasına neden olur. Değişen kadın bugün de Navaho dilinde başat bir figür olmaya devam eder. Örneğin Navaho kızlarının ergenliğe giriş töreni Kina Alda sırasında kız çırılçıplak soyulur ve bir yaşlı ona masaj yapar. Böylece ergenliğe yeni giren kız ilahi paydaşının büyülü güçlerini kazanarak değişen kadın haline gelir. Güzelmiş. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben yavaş yavaş ya, biraz uzun çıktı. Daha kısa hikâyeler de var. 7'nin 7 böyle oldu. Ama hikâyenin aslında özü çok güzel. Evet, ben bir şey okuyunca bazen reytingler düşüyor. Yani şunu fark ediyorum. A, diyorsun tamam ne güzel bir hikâye ama böyle sohbette daha fazla. Bakın şimdi arttı. Bir anda arttı. 41'e çıktı. Demin 30'lu küsurlardaydı. Çok ilginç bu reyting sistemi. Yani. Ha, 77 de olurdu bak, onu demedin. 117 dedin. Birlerle yedileri birleştirdin. Ben de 7'yi severim bu arada. Benim için de mesela 7 iyidir. 6'yı severim, 7'yi severim, 3'ü severim.
Mesela 4-5 hiç ilgimi çekmez. Hiç. Varsa favori şairim mi? Evet, şair dendi. Açıkçası söyleyeyim size, ben şiirlerle hiç ilgilenmiyorum. Yani, hani, mesela beni etkilemek için, bir erkek olarak beni etkilemek için şiir okursanız söyleyeyim etkileyemezsiniz. Hiçbir şey ifade etmez bana. Yani, hani, bazı şiirler masal olmuştur ya, hani, ay, masal diyorum, şarkı olan bazı şiirleri tamam severim. Yani şeydir, güzel, şarkısının sözlerini falan severim ama açıkçası şiirle aram hiç yok. Öyle bir durum yok maalesef. Oje var ya, böyle gri oje var. Beni ne etkiler? Zekâ etkiler bir kere. Ya, kitap önerisi de herkesin zevki kendine. Ya, şimdi ben kitap önerisi falan yapmak açıkçası pek tercih etmem. Yani çünkü ne tarzında, nedir yani? Tabii ki her gün Kadınlar Günü olmalı. Yani, erkekler kimisi iş olsun diye kutluyor. Yani bu mudur? Dangling. Yes, I know that. I love dangling. Ama bugünkü yayını burada kapatacağım artık. Zekâ ve, güç de etkiler tabii. Yani, zekâyla taçlandırılmış bir güç. Yani şey değildir, çok zekidir de içine kapanıktır, hiçbir işe yaramıyordur. Yani işlevsel bir zekânın olması lazım. Ben güçlü bir kadının benden zayıf bir erkek etkilemez beni. Jest yapması etkiler, kibar olması etkiler, düşünceli olması etkiler, güldürmesi etkiler. Yani komik adam, zeki espriler yapan adam, böyle şeyini bilen adam, vıcık vıcık olmayacak. Hem haddini bilecek hem de benimle ilgilenecek. Bunlar etkiler işte. Evet. One red shoe. No, I don't have red shoe now. Evet, 40. dakikada yayını sonlandıracağım. Şöyle yavaş yavaş ayakkabıları çıkarayım. Ve bir tane belki yayından sonra 5-10 dakika savaşçılara bir yayın açabilirim ama savaşçıları ben asıl kıdemli savaşçı olmaya davet ettim. Şimdilik yani savaşçılara daha çok fotoğraf paylaşabilirim. Canlı yayınlar asıl, kıdemli savaşçılara ve imparatorlara ama, yani dedim ya kapamadım. Arada böyle ayda bir, yayın açıyorum. Bir belki, bir 5 dakika, o görünürüm onlara diye düşünüyorum. Şimdi de, yayını kapatacağım. Var mı son bir sorunuz? Antik Mısır'da firavun olsam piramit yaptırır mıydım? Önceden de piramit var, yapılmışsa belki ben de yaptırırdım ya da daha farklı olarak Sfenks falan mı yoksa? Üyelikler. Şöyle bir şey, benim kanalımın benden daha fazla içerik görmek istiyorsanız, prova videoları görmek istiyorsanız, daha detaylar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmanın dışında haricinde katıl üyesi olabilirsiniz. Ay, nereden aklına gelmiş? Bir tane bak, dağda gezen ineksin falan değil de mesela bir şey vardı, şeytan aldı götürdü satamadan getirdi, inek yedi, inek dağa kaçtı, suyu içti, dağ yandı bitti, kül oldu falan diye bir şey vardı ama bunlar tekerlemeydi sanırım. Neyse,
Evet, yayını kapatıyorum. Katıl, yani, şöyle bir şey, katıl, çok yayın istiyorsanız bir de geçmişteki yayınları da göreceksiniz. İmparator üyesi olmanızı tavsiye ederim. Yoksa da dediğim gibi daha üst yani, en azından kıdemli savaşçı olabilirsiniz. Yayının sonunda öpücük istiyor biri. Yok, burada vermiyorum öpücük falan. Piramit ya düşünmedim, yani, bir işime yarar mı yaramaz mı? Ben işleve bakarım açıkçası. Dün imparatorlara canlı yayın yaptım. Pazartesi olur büyük ihtimalle, pazartesi. Görüşmek üzere diyorum. 40'ıncı dakika, 41'inci dakikada yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Baybay.